Gelininin kısırlık haberini aldığında gözlerindeki merhamet kırıntılarını tamamen silip atmıştı. Kendi elleriyle kurduğu yuvanın, kocasının sessizliği ve kaynanasının acımasız planları arasında ufalanıp gittiğini izlemek, 31 yaşındaki Kadriye için ölümden beterdi. Şükriye'nin oğlunun aklına ikinci bir eş fikrini zehirli bir sarmaşık gibi dolamaya başladığı o ilk akşam, evdeki tüm aynalar sanki Kadriye'nin yüzüne kapanmıştı. Osman'ın başını öne eğip annesinin bu zalim teklifine suskun kalması, kopacak o büyük fırtınanın en acı habercisiydi. Çankırı'nın kış aylarında iliklere kadar işleyen o meşhur ayazı, kerpiç ve taş karışımı eski evin ahşap pencerelerini acı bir ıslıkla dövüyordu. Kadriye, üzerine geçirdiği koyu yeşil yün hırkasına sıkıca sarılmış, soluk camın ardında savrulan kuru yaprakları izlerken, elinde Ankara'daki hastaneden aldıkları o kahverengi zarfı titreyerek tutuyordu. Zarfın içindeki tek sayfalık rapor, 31 yıllık ömrünün en ağır yüküydü. Doktorun maalesef kalıcı, çocuk sahibi olmanız imkansız derken, yüzüne vuran soğuk ışık hafızasında dönüp duruyordu. Kadriye, gözünden süzülen yaşı, solmuş bordo yemenisinin ucuyla sessizce sildi. Kapı tok bir gıcırtıyla açıldığında, eşikte boynuna sımsıkı sardığı siyah başörtüsü ve kalın gri örgülü yeleğiyle Şükriye Hanım belirdi. 59 yaşındaki kadının yüzündeki derin çizgiler, bugün her zamankinden daha sert, daha merhametsiz bir ifadeyle gerilmişti. Şükriye Hanım, gelininin elindeki zarfa delici bir bakış fırlattıktan sonra ağır adımlarla odanın ortasındaki kömür sobasına yürüdü. Maşayı eline alıp korları hırsla karıştırırken, "Kurumuş dalın gölgesi olmaz Kadriye," dedi. Sesi sobanın içinden yükselen çıtırtıları bastıracak kadar keskin ve buz gibiydi. Kadriye'nin boğazına bir düğüm oturdu, başını yavaşça öne eğip bakışlarını odanın zeminindeki eski kırmızı kilime sabitledi. Cevap veremedi, çünkü ne söylese kaynanasının katı yüreğindeki o acımasız kısır gelin damgasını silemeyeceğini çok iyi biliyordu. Aynı dakikalarda evin dış avlusuna yorgun adımlarla giren Osman, yıpranmış kahverengi kadife ceketinin yakasını kaldırıp çamurlu çizmelerini kapı eşiğindeki fırçaya sürttü. Yüzünde günün yorgunluğundan çok, içeride kopardığını bildiği fırtınanın derin korkusu vardı. Osman ahşap kapıyı aralayıp sıcak odaya adımını attığı an, içerideki boğucu sessizlik yüzüne çarptı. Yakasız beyaz gömleğinin düğmesiyle oynayarak karısına ve annesine ürkek bir bakış attı. Odadaki ağır gerilim, nefes almayı bile zorlaştırıyordu. Oğlunu gören Şükriye Hanım, maşayı bırakıp sedirin üzerindeki bakır tepsiye yöneldi. Çay bardaklarını bilerek gürültüyle doldururken, "Geldin mi evin direği?" dedi, sesine yapay bir şefkat ama alt metnine zehirli bir iğne gizleyerek geline bakıyordu. Bardağı Osman'ın önüne sertçe koyan Şükriye, "Bu soy kurumayacak Osman," diyerek asıl niyetini ortaya serdi. Toprağa tohum, ocağa evlat lazım. Madem bu kapıdan beşik sesi gelmiyor, o zaman o beşiği sallayacak taze bir kan bulmak boynumuzun borcudur. Bu sözler üzerine Kadriye'nin kalbi göğüs kafesini parçalayacakmış gibi atmaya başladı. Yaşlı gözlerle kocasının yüzüne baktı. Bütün ruhuyla Osman'ın ayağa kalkıp "O benim karım," diyerek kendisini bu utançtan çekip almasını, anasına karşı siper olmasını bekliyordu. Osman'ın eli masanın kenarında titredi. Gözlerini annesinin tavizsiz bakışlarından kaçırıp usulca Kadriye'ye çevirdi. Karısının yüzündeki o yalvaran, çaresiz ifadeyi gördü ama o beklenen sözcükler boğazına düğümlendi. Sadece cılız bir sesle, "Ana, daha raporun mürekkebi kurumadı, ne diyorsun sen böyle?" diyebildi. Şükriye Hanım, elindeki çay bardağını bakır tepsiye şıngırdayarak bıraktı. Yüzündeki kırışıklıklar öfkeyle derinleşmişti. "Mürekkep kurusa ne olur, kurumuş dalın yeşerdiği nerede görülmüş?" diye bağırdı. "Ben
el alemin diline düşemem. Bu ocağın tütmesi lazım Osman, itiraz istemem. Kocasından beklediği o dağ gibi duruşu göremeyen Kadriye'nin omuzları bir anda çöktü. Gözünden akan yaşları saklamaya bile çalışmadan yavaşça ayağa kalktı. Sobanın cılız ışığında duvara vuran gölgesi, evdeki varlığının ne kadar küçüldüğünü acı bir şekilde haykırıyordu. Ağır adımlarla buz gibi yatak odasına geçen Kadriye, kendini ahşap karyolanın kenarına bıraktı. Ellerini yüzüne kapatarak sessiz hıçkırıklara boğulan bir ağlamaya teslim olurken, yan odadan kaynanasının devam eden sitemleri kerpiç duvarları aşıp yüreğine saplanıyordu. Ertesi sabah köy meydanındaki tarihi taş çeşmenin başı kalabalıktı. Sırada bekleyen komşu kadınlardan biri olan koyu yeşil başörtülü, kahverengi yelekli yaşlıca kadın, yanındaki sarı şalvarlı geline doğru eğilmiş, hararetle bir şeyler fısıldıyordu. Elinde bakır güğümüyle köşeyi dönen Kadriye'yi gördüklerinde, iki kadının fısıldaşması bıçak gibi kesildi. Yeşil başörtülü kadın, gözlerindeki o acıyan ama içten içe dedikodu fırsatı arayan bakışlarını doğrudan Kadriye'nin solgun yüzüne dikti, yüzünde sahte bir tebessüm belirdi. Kadriye, çeşmeden akan buz gibi suyun güğüme dolarken çıkardığı sesi dinleyerek başını hiç kaldırmadı. Kadınların arkasından birbirini dürttüğünü, dudak kıvrımlarında gizlenen o alaycı acımayı iliklerine kadar hissediyor, oradan bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Öğle saatlerine doğru evin geniş toprak avlusunda Şükriye Hanım, koyu mor şallı, tıknaz bir çöp çatan kadınla baş başa vermişti. İki kadın, avludaki dut ağacının çıplak dalları altında, çevre köylerdeki münasip kızların isimlerini fısıltıyla sıralarken yüzlerinde hesapçı bir ifade vardı. Aynı saatlerde köy kahvesinde köşedeki tahta sandalyeye çökmüş olan Osman, önündeki soğumuş çaya boş gözlerle bakıyordu. Omuzları çökmüş, kalın siyah bıyıklarını gergin bir şekilde burarken, annesinin baskısıyla karısına duyduğu mahcubiyet arasında eziliyordu. Kahveci olan beyaz takkeli, gri önlüklü yaşlı adam, Osman'ın masasına usulca yeni bir ince belli bardak bıraktı. Hiçbir şey söylemeden kalın nasırlı elini Osman'ın omzuna koyup hafifçe sıktığında bu temas, herkesin Şükriye'nin niyetini duyduğunun acı bir ilanıydı. Kahvecinin o nasırlı elinin omuzundaki ağırlığı Osman'ın göğsüne koca bir taş gibi oturdu. Başını öne eğip ayağa kalktı. Soğumuş çayının parasını masaya bırakıp kahvehanenin kasvetli havasından kendini dışarı attı. Sokağa çıktığında kuru ayaz yüzüne tokat gibi çarptı. Arnavut kaldırımlı yolda yürürken köşe başlarında fısıldaşan köylülerin bakışlarını sırtında hissediyor, adımlarını hızlandırarak evinin yolunu tutuyordu. O sırada evin geniş toprak avlusunda Şükriye Hanım ve koyu mor şallı çöp çatan kadın dut ağacının altındaki sedire karşılıklı oturmuşlardı. Çöp çatan kadın sinsi bir gülümsemeyle yan köyden gürbüz bir kızın adını fısıldıyordu. Şükriye Hanım'ın gözleri bu isimle parladı. Kalın dudaklarında acımasız bir memnuniyet belirmişti. Dizine vurarak öne eğildi ve "Tamamdır, anasına babasına haber salın, tez vakitte gidip görelim kızı" diyerek işi resmiyete döktü. Aralık bırakılan mutfak kapısının ardında duran Kadriye, ıslak bulaşık bezini sıkarken bu sözleri harfi harfine duydu. Gözyaşları soluk bordo yemenisinin kenarından süzülürken kalbindeki sızı nefesini kesiyordu. Kadriye daha fazla dayanamadı. Mutfağın eşiğinden çıkarak avluya, iki kadının karşısına dikildi. Gözleri kan çanağına dönmüş halde kaynanasına bakarken sadece "Ana, yuvamı başıma yıkmaya Allah'tan da mı korkmazsın?" diyebildi. Şükriye Hanım oturduğu sedirden hışımla kalktı. Yüzündeki zalim ifade öfkeye dönüştü. Parmağını Kadriye'nin yüzüne sallayarak "Benim Allah'tan korkum soyumun kurumasıdır. Asıl sen ocağımı kurutmaktan utanmıyor musun?" diye bağırdı.
Kadriye bu sözler karşısında göğsüne ağır bir darbe almışçasına geriledi. Tam o sırada ahşap avlu kapısı gıcırdayarak açıldı ve Osman soluk soluğa tedirgin gözlerle içeri adımını attı. Osman, anasının havada asılı duran parmağını ve karısının perişan halini görünce olduğu yerde dona kaldı. Kadriye, son bir umutla yaşlı gözlerini kocasına çevirdi. Ondan gelecek tek bir destek cümlesi bekliyordu. Fakat Osman, anasının delici bakışları altında yine ezildi. Yutkunarak başını yere eğdi ve "Ana, konu komşu duyacak. Bağırmayın avlu ortasında." demekle yetinerek karısının gururuna yine sahip çıkamadı. Bu korkak tavır Kadriye'nin içindeki son umut kırıntısını söküp attı. Kocasının yüzüne tarifsiz bir hayal kırıklığıyla bakan kadın, hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp hızlı adımlarla merdivenlere yöneldi. Yatak odasına giren Kadriye, köşedeki eski tahta sandığı titreyen elleriyle açtı. Gözyaşları hıçkırıklarla akarken çeyizinden kalan birkaç parça eşyayı beyaz bir beze koyup telaşla küçük bir bohça yapmaya başladı. Kadriye, içine sadece birkaç parça çamaşır ve annesinden yadigar kalan gümüş oyalı havluyu koyduğu beyaz bezin düğümünü atarken ellerinin titremesine engel olamıyordu. Köşedeki soluk aynaya son bir kez baktı. Göz altları morarmış, omuzları çökmüş, solmuş bordo yemenisinin altındaki yüzü bu eve ilk geldiği o neşeli gelin halinden tamamen uzaklaşmıştı. Artık bu kerpiç duvarlar ona bir yuva değil, nefesini kesen bir zindan gibi geliyordu. Bohçayı göğsüne bir kalkan gibi sımsıkı bastırarak ahşap merdivenlere yöneldi. Aşağıya attığı her adımda tahtalardan yükselen gıcırtı sanki 3 yıllık evliliğinin çatırdama sesiydi. İçinde zerre kadar öfke kalmamıştı. Sadece kocasının o suskunluğuyla açtığı, kanaması hiç durmayacak o derin ve sızlayan yara vardı. Aşağı indiğinde evin toprak avlusundaki manzara değişmemişti. Şükriye Hanım, dut ağacının altındaki ahşap sedirde koyu mor şallı çöp çatan kadının avucuna birkaç buruşuk kağıt para sıkıştırıyor. Yeni gelin adayının işini erkenden sağlama alıyordu. Osman ise avlunun taş duvarına yaslanmış, başı önde bu utanç verici pazarlığı sessizce izlemekle yetiniyordu. Kadriye, kış ayazının yüzüne vurduğu avluya adımını attığında adımlarını hiç yavaşlatmadı. Gözlerini yerdeki çamurlu taşlardan ayırmadan doğrudan sokağa açılan demir sürgülü ağır ahşap kapıya doğru yürümeye başladı. Üzerindeki koyu, yeşil yün hırka, esen sert çankırı rüzgarında hafifçe dalgalanıyordu. Gelininin koltuğunun altındaki bohçayı gören Şükriye Hanım'ın yüzüne zalim ve zafer dolu bir tebessüm yayıldı. Çöp çatan kadına dönüp yüksek sesle "Görüyor musun? Çürük meyve dalından kendi düşüyor" diye bağırdı. "Hadi git, babanın ocağına dön de evimi gerçek bir kadına, doğurgan bir geline bırak." Mor şallı çöp çatan kadın, bu aile içi rezaletin ortasında daha fazla kalmamak için paraları hızla şalvarının kuşağına sokuşturup, başını öne eğerek hızlı adımlarla avlu kapısından dışarı süzüldü. Avluda sadece fırtına öncesi o ağır sessizliğe bürünen 3 kişi kalmıştı. Kadriye, sokağa çıkmasına sadece birkaç adım kala aniden durdu. Yavaşça başını çevirip ela gözlerini duvara yaslanmış kocasına dikti. Bakışlarında artık yalvarış yoktu, buz gibi bir acıma vardı. "Ben bu evden kısır olduğum için gitmiyorum" dedi. Sesi rüzgarın uğultusunu delecek kadar net ve keskindi. "Ben bu evden kocamın yüreğinde beni koruyacak bir damla cesaret kalmadığı için gidiyorum." Bu sözler Osman'ın yüzüne inen görünmez ve çok ağır bir tokat gibiydi. Solgun yüzüne aniden kan hücum etti. Kahverengi kadife ceketinin altındaki geniş omuzları kasıldı. Titreyen kalın siyah bıyıklarının arasından derin bir nefes alarak yaslandığı soğuk taş duvardan hızla doğruldu. Osman, annesinin şaşkın bakışları arasında
Birkaç uzun adım atarak doğrudan avlu kapısının önüne dikildi ve Kadriye'nin yolunu kesti. "Hiçbir yere gitmiyorsun," dedi. Sesi günlerdir süren o pısırık halinden beklenmeyecek kadar kalın, boğuk ve gergindi. Çatlamış nasırlı elini uzatıp kadının göğsüne bastırdığı o beyaz bohçayı tutmaya çalıştı. Kadriye bir adım geri çekilip bohçasını hırsla kendine doğru çekti. Gözlerinden yaşlar yeniden boşanmaya başlamıştı. "Neden?" diye haykırdı tarifsiz bir çaresizlikle. "Ananın getireceği o taze geline hizmetçilik edeyim diye mi? Doğuramadığım çocukların beşiğini sallayayım diye mi? Çekil yolumdan Osman, sen o mutfağın kapısında susarak seçimini çoktan yaptın." Oğlunun geline engel olmaya çalıştığını gören Şükriye Hanım, oturduğu sedirden hışımla fırladı. Siyah başörtüsünün uçları rüzgarda savrulurken koşarak Osman'ın yanına geldi ve oğlunun ceketinin koluna kartal pençesi gibi yapıştı. "Bırak gitsin şu uğursuz kadın," diye çığlık attı. "Yarın bütün köy onu kapı dışarı ettiğimizi duyacak. Benim başım dik gezecek." Osman bir yanda koluna tırnaklarını geçiren anasının öfkeden çarpılmış, acımasız yüzüne, diğer yanda gözyaşları içinde dünyası yıkılmış, titreyen karısına bakıyordu. Açık kalan ahşap kapıdan içeri dolan dondurucu rüzgar, avludaki bu 3 kişinin üzerine çöken o boğucu, taş gibi ağır sessizliği daha da donduruyordu. Osman, koluna tırnaklarını geçiren annesinin eline ilk defa o an ömründe hiç yapmadığı kadar sert bir tepki verdi. Kolunu şiddetle geriye çekerek Şükriye Hanım'ın tutuşundan kurtulduğunda, yaşlı kadının yüzündeki o sarsılmaz otorite ifadesi yerini derin bir şaşkınlığa bıraktı. Gözlerini annesinin şaşkınlıktan büyümüş karanlık gözlerine diken Osman, "Yeter ana, yeter," diye kükredi. Sesi avlunun soğuk taş duvarlarına çarpıp yankılandı. "Soyum kuruyacaksa benim kuruyacak. Benim evime, benim ocağıma, benden habersiz kadın pazarlamaya kalktın. Asıl sen oğlunun namusunu lekeledin." Şükriye Hanım, duyduğu bu isyan dolu sözler karşısında göğsüne ağır bir darbe yemiş gibi sendeledi. Siyah başörtüsünün altından fırlayan birkaç tel saç sert rüzgarda uçuşurken, "Bana, seni doğuran anana mı sesini yükseltiyorsun? Hakkımı helal etmem sana," diye feryat ederek avluyu inletmeye başladı. Kadriye, kocasının bu beklenmedik ve sarsıcı direnişi karşısında dona kalmış, göğsüne bastırdığı beyaz bohçayla öylece duruyordu. Ela gözlerinden süzülen yaşlar yanaklarında donarken, Osman'ın geniş omuzlarının arkasında ilk defa yıllardır aradığı o gerçek sığınağı hissetmeye başlamıştı. Bu sırada Şükriye'nin bağırtılarını duyan yoldan geçen komşular, aralık kalan sürgülü ahşap kapının ardında toplanmaya başlamıştı. Çeşme başında Kadriye'nin arkasından fısıldaşan o koyu, yeşil başörtülü, kahverengi yelekli yaşlıca kadın da merakla kalabalığın en önüne geçmiş, boynunu uzatmış avluya bakıyordu. Kapıdaki meraklı kalabalığı fark eden Osman, annesiyle komşular arasına etten bir duvar gibi dikildi. Rüzgarda dalgalanan yıpranmış kahverengi kadife ceketinin eteklerini savurarak elini havaya kaldırdı ve kapıdakilere doğru öfkeyle bağırdı. "Ne bakarsınız? Evlat pazarlığı mı var sandınız? Dağılın gidin kapımdan." Osman'ın bu gürlemesiyle kapıda toplanan köylüler irkilerek bir adım geri çekildi. Koyu yeşil başörtülü kadın, Osman'ın ateş saçan gözleriyle bir anlığına göz göze geldiğinde, büyük bir utançla başını öne eğip, yemenisinin ucuyla yüzünü saklayarak, hızla kalabalığın arasına karışıp gözden kayboldu. Avlunun ortasında bir başına kalan Şükriye Hanım, yıllardır ilmek ilmek ördüğü o korkutucu ailevi itibarının, komşularının gözü önünde yerle bir olduğunu idrak ediyordu. Dizlerinin bağı çözülen yaşlı kadın, kalın gri yeleğinin eteklerini toplayıp dut ağacının altındaki ahşap sedire ağır ağır çöktü. Osman,
Annesinin o yıkılmış, tüm gücünü kaybetmiş halini bir süre sessizce izledikten sonra yavaşça arkasını döndü. Karısı Kadriye'ye doğru emin bir adım atıp kadının göğsüne siper ettiği o küçük beyaz bez bohçayı titreyen ellerinden incitmekten korkarcasına usulca çekip aldı. Kadriye kocasının şefkatle bohçayı alışını izlerken içindeki o taşlaşmış acının ve dışlanmışlığın yerini ılık bir huzur kaplıyordu. Osman, karısının üşümüş nasırlı elini kendi büyük avuçlarının arasına sıkıca hapsederken, ona bir daha asla bu kapıdan boynu bükük çıkmasına izin vermeyeceğinin sessiz yeminini ediyordu. Osman, rüzgarın uğultusu altında karısının o buz gibi olmuş, nasırlı ellerini büyük avuçlarının arasına hapsettiğinde gözlerindeki o pısırık adamdan eser kalmamıştı. Avlunun ortasında utancından kaskatı kesilmiş anasına dönüp son bir kez kararlı bir ifadeyle baktı. "Bu evin bereketi Kadriye'dir ana," dedi usulca ama rüzgarı delecek bir netlikle. "Benim çocuksuz bir yuvam olur ama Kadriyesiz, nefessiz bir yuvam asla olmaz." Şükriye Hanım, rüzgarda savrulan siyah başörtüsünün uçlarını düzeltmeye bile mecal bulamadan dut ağacının altındaki ahşap sedirde iki büklüm olmuştu. Yıllardır bu köyde kurduğu o sert, tavizsiz kadın imajının gözlerinin önünde un ufak oluşunu dehşetle izliyordu. Çeşme başından beri her şeyi takip eden komşuların aralık kapıdan sızan fısıltıları, fırtınanın sesine karışarak avlu duvarlarında yankılanıyor, yaşlı kadının göğsüne kurşun gibi iniyordu. Osman, karısının elini bir an bile bırakmadan ona güven veren bir tebessümle baktı ve birlikte o soğuk avludan ahşap merdivenlere doğru ağır ağır yürümeye başladılar. Kadriye'nin omuzlarında aylardır taşıdığı o görünmez, tonlarca ağırlığındaki kısır gelin damgası, kocasının attığı o cesur adımla paramparça olmuş, o morarmış göz altlarına, solgun yüzüne adeta ılık bir bahar güneşi doğmuştu. Ahşap kapıyı itip içeri girdiklerinde odanın ortasındaki sobanın ateşi çoktan sönmeye yüz tutmuştu ama Kadriye'nin içindeki o buz gibi üşüme hissi tamamen buharlaşıp uçmuştu. Osman, karısının göğsüne siper ettiği o küçük beyaz bez bohçayı şefkatle ellerinden aldı ve yavaşça eski tahta sandığın içine geri koyarken, bu evin artık Şükriye'nin kurallarıyla değil, ikisinin sevgisiyle ayakta duracağını ilan etmişti. Günler haftaları Çankırı'nın sert kışları yerini kavurucu yaz sıcaklarına bıraktığında, köydeki o acımasız dedikodu kazanları da sönüp gitmişti. Artık hiç kimse, özellikle de o yeşil başörtülü kadın, Kadriye'nin yüzüne o alaycı gözlerle bakmaya cüret edemiyordu. Herkes Osman'ın karısına nasıl bir dağ gibi sahip çıktığını görmüş, bu onurlu duruşa derin bir saygı duymuştu. Şükriye Hanım ise o kara günden sonra bir daha asla avluda o otoriter sesiyle yankılanamadı. Kendi kibri ve acımasız planları yüzünden düştüğü toplumsal utanç çukuru onu sedirin köşesinden ayrılmayan sessiz bir kadına dönüştürmüştü. Ne o mor şallı çöp çatan kadınlar bir daha o kapıdan girebildi, ne de köyün kadınları onunla eskisi gibi akıl danışarak konuştu. Kadriye, kocasının sarsılmaz sevgisiyle hayata yepyeni bir kök saldı. Kendi bedeninden bir evlat dünyaya getirememişti belki ama köyün sokaklarında koşturan yetimlere gerçek bir ana şefkatiyle kucağını açtı. Her bayram sabahı o eski evin kapısı çocukların neşeli cıvıltısıyla doluyor. Kadriye kendi sardığı şekerleri onların minik avuçlarına bırakırken Ela gözlerinin içi tarifsiz bir mutlulukla gülüyordu. Evlat sahibi olmanın, anneliğin sadece bir kan bağıyla, doğurganlıkla sınırlı olmadığını herkes yaşayarak öğrenmişti. İnsan, kendi teninden olmayanlara da yüreğini açtığında, dünyanın en bereketli ve en mutlu yuvasına sahip olabiliyordu. Bir kadının değeri,
toprağa bırakacağı tohumla değil, yüreğinde taşıdığı uçsuz bucaksız merhametle ölçülür. Kibriyle bir yuvayı yakmaya kalkanlar kendi kazdıkları kuyuya düşerken, sevgiyle birbirine kenetlenen yürekler her fırtınadan sapasağlam çıkar. Hayatta bazen en büyük mucize, bir beşiğin sallanması değil, iki insanın birbirine dünyalara bedel bir sığınak olmasıdır. Eğer Kadriye'nin bu yaşam mücadelesi yüreğinize dokunduysa, hayatın içinden süzülüp gelen bu gerçek Anadolu hikayelerinin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir hikayede, bambaşka bir derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.